Sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programda yine sizinle birlikteyiz ve bugün arkadaşlık hakkında sizinle konuşmak istiyoruz. Dostluk hakkında konuşmak istiyoruz. Aslında dostluğun insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu siz kendi hayatınızdan örneklerle ifade edebilirsiniz. Eğer bir insanın kendisini olduğu gibi ortaya koyabileceği, kendisini ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa olduğu gibi karşı tarafın kendisini kınamasına ya da utandırmasına ya da yargılamasına ya da ders vermesine gerek kalmayacak şekilde, samimi bir şekilde bütün fikirlerini, sırlarını da paylaşabileceği bir arkadaşının olması ne kadar değerlidir. Eğer bizim hayatımızda böyle insanlar yoksa, biz gerçekten aslında o zaman yoksuluz. Bir insanı daha da güçlü yapan kendi dostlarıdır. Bunun bir sürü özelliği var. Örneğin demir demiri, insan da insanı biler ya da keskinleştirir diye bir söz var. Biz bu dünyada insanlarla birlikte yaşıyoruz ve hepinizin bildiği gibi insan belki canlılar arasında en naif olan, en zayıf olan varlıklardan biridir. Nasıl? Birçok belgeselde izlemişsinizdir. Bir canlı, bir anne bir yavru dünyaya getiriyor ve birkaç dakika içinde o yaşamaya başlıyor. Çoğu canlı doğar doğmaz hayatta kendi ayaklarının üzerinde durarak yaşamaya başlıyor. Ama insanoğlunu düşündüğümüz zaman insanoğlunun uzun bir bakım süresi var. O büyüyene kadar, belli bir noktaya gelene kadar annesi, babası, öğretmenleri, abileri, ablaları, aile içindeki diğer fertler ona bakmalı. Uzun bir süre insan hayatını kurabilmek için, kendi ayakları üzerinde devam edebilmek için bakım istiyor. O açıdan insan en naif canlılardan biridir bu yaratılışın içinde. Bu da bizim başkalarına ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Başkaları olmadan biz bu hayatı devam ettiremeyiz. Ama gerçek dosttan ben bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçek bir dost, gerçek bir arkadaş bizimle gerçekleri konuşur. Bize duymaktan hoşlanacağımız şeyleri değil, bizi yaralama riskine sahip olsa da bizim iyiliğimiz için açık bir şekilde ifade eder. Ve biz kutsal kitaba baktığımız zaman, hatta ezgilere baktığımız zaman bu konuyla ilgili çok güzel ifadelerle karşılaşıyoruz. Benim çok sevdiğim ezgilerden bir tanesi şöyle başlıyor. Ben bir dost buldum. Öyle bir dost ki kalbime giren, beni affeden, suç yükümü kaldıran, borçlarımı ödeyen, sevgisini gösteren bir dost buldum ben. Bu dost İsa'dır, bambaşka İsa, kurban edilen Tanrı kuzusu. Yaşam yolu gösteren, günahı kaldıran, sevmeyi de öğreten dost buldun mu sen? Tabii ki burada İsa'dan bahsediyor ama biz dostluğu İsa'dan öğreniyoruz. Sizin dostlarınız var mı? O dostlukları nasıl kurdunuz? Ve öyle bir dostluğa sahip olmak size ne kazandırıyor? Bazıları inançlı yaşamı hac yolculuğuna benzetir. Aslında yalnızlık da buna dahildir derler. Oysa yine bizim dilimizde çok güzel bir ifade var. Yalnızlık Allah'a aittir. Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur derler. İnsan yalnız yaşayamaz. Aslında belirli bir süre yalnız yaşamayı becermiş olan örneğin Robinson Crusoe gibi ve başka insanların hayatlarına baktığımız zaman ne kadar zor olduğunu, ne kadar çetrefil bir hayat olduğunu ve insanın o yalnızlık içinde hayatını sürdürürken ne çok kabiliyetini kaybettiğini biz görüyoruz. Bizim dostlara ihtiyacımız var. Ve aslında doğrudur. Bu bizim inançlı hayatımız hac yolculuğuna benzer.
Ama biz o yolculuğu kardeşlerimizle birlikte, arkadaşlarımız, dostlarımızla birlikte yürüyoruz. Yalnız başına yürümek zorunda değiliz. Siz hayatınızı nasıl sürdürüyorsunuz? Siz gerçekten bir dostunuzla, arkadaşınızla, kardeşlerinizle birlikte mi o yaşam yolculuğunu devam ettiriyorsunuz? Yoksa kendinizi çok yalnız, anlaşılmamış ya da yanlış anlaşılmış hissettiğiniz zamanlarınız oluyor mu? Biz bu hayat yolculuğunu devam ettirirken dostlarımız özellikle bizim duymaktan hoşlanacağımız değil ama bize iyi gelen şeyleri kolayca söyleyebilirler. Bizi teşvik ederler. Bizim devam edebilmemiz için ne lazımsa, neye ihtiyacımız varsa bize sağlamaya çalışırlar. Bizi zorlarlar, bizi eleştirirler, gündemimizi, ihtiyacımızı bilirler, zayıflıklarımızı, güçlü yönlerimizi bilirler ve bizimle birlikte yürürler. 1. Samuel 19. bölüm 1 ve 7 arasındaki ayetlerde Davut'la Yonatan arasındaki dostluğu çok güzel örnekler. Aslında bununla ilgili başka örnekleri de biz kutsal kitapta bulabiliriz. Bunları anlatacağız. Dostlarımız bizi keskinleştirir. Bazen dostlarımız Peygamber Natan gibi bizi azarlarlar. Çünkü bazen öyle yanlışlar yaparız ki bilerek veya bilmeyerek, farkında olarak veya olmayarak. İşte o noktada dostlarımız bizim yanımızda olur ve başkalarının yapmadığı, yapamayacağı şeyi yapar. Peygamber Natan gibi bizi azarlayabilirler ki o da bizi doğru yola getirmek için. Süleyman'ın özdeyişleri 27.6'da düşmanın öpüşleri aldatıcıdır ama dost iyiliğimiz için bizi yaralar. Yaralanacağımızı, incineceğimizi bilerek dostlarımız bizimle dostça konuşur. Açıkça, samimi, dürüstçe konuşur. Biz belki kısa süreli bir yaralanmayla karşılaşabiliriz ama daha büyük bir hata yapmaktan bizi alıkoymak için dostlarımız bizimle birlikte yürür. Özdeyişler yine 17. bölüm 17. ayette de dost her zaman sever. Kardeş kötü günde belli olur diye yazar. Dost, hani öyle bir ifade vardır ya, pazara kadar değil mezara kadar. Gerçekten dost, eğer öyle bir dost bulduysanız ona sahip çıkın. O dostluğu devam ettirmek için, o dostluğa sadık olabilmek için, o dostluğun gerektirdiği şeyleri yapabilmek için, dürüstlük için, açıklık için, samimiyet için ve emek vermek için hazır olduğunuzu ifade edin. Çünkü dostunuz Tanrı tarafından sizin hayatınıza gönderilmiş yol arkadaşlarınızdır. Dostlarınızı sevin, onlarla birlikte olun ve kötü günde değil, iyi günde de onlar sizinle birlikte olduklarını gösterecekler. Yine Özdeyişler 18. bölüm 24. ayette şöyle yazar. Öyle arkadaşlar vardır ki birbirini paralamaya hazırdır. Bak burada arkadaşlardan bahsediyor. Ama birbirlerini paralamaya hazırdır. Bazen de dostumuz, arkadaşımız, yol arkadaşımız sandığımız kişiler aslında bizi paralamaya, bizi mahvetmeye hazır insanlar olabilirler. Dolayısıyla İsa bu konuda da bize öğretmek ister. Çünkü biz Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman yine aynı ayetin devamını okuyalım. Öyle dost vardır ki kardeşten de yakındır. Kendi hayatınızdan örnek vererek söyleyebilirsiniz. Gerçekten öyle dost vardır ki kardeşten daha yakındır. Örneğin Rut 1. bölüm 16. ayete baktığımızda Rut ve Naomi arasındaki arkadaşlığa bakalım. Aslında Rut Naomi'nin geliniydi. Rut'un eşi öldükten sonra isterse kendi ailesine dönebilirdi ama kayınvalidesini, kaynanasını yalnız bırakmadı. Biz dedi bu yolda arkadaşız, birlikte gideceğiz ve onunla birlikte yürümeye devam etti. Öyle ki aralarında tabii ki yaş farkı vardı.
Geldikleri kültürler de birbirinden farklıydı. Ama aralarındaki o yakın, sevgi dolu ilişkiyi biz Rut 1:16. ayette net bir şekilde görüyoruz. Davut ve Yonatan'ı ifade ettik. İsa'nın öğrencileriyle öyle bir ilişkisi vardı. Artık ben size dost diyorum diye yaklaştığında Yuhanna 13:13'te onlara nasıl yaklaştığını açıkça ifade ediyordu. İsa ve öğrencileri arasındaki ilişkiye baktığımız zaman da Yuhanna 15. bölüm 14 ve 15 arasındaki ayetlerde size dostlarım dedim çünkü babamdan duyduğum her şeyi size bildirdim diye bir ifade vardır. İsa öyle söyledi. Dostları uğruna canını vereceğini onlara ifade etti ve aynısını gerçekleştirdi. İsa bizim dostumuzdur. Bazen hayatınızda belki öyle bir dostun olmadığını düşünebilirsiniz. Onun için İsa'nın sizin hayatınıza girmesi sizin hayatınızı değiştirecektir. Belki de bu hayatta burada ifade edildiği gibi bir dosta sahip olmayabilirsiniz. Ya da dost sandığınız insanların sizi paraladığını yaşamış olabilirsiniz. Ama size sonsuza dek dostum diyecek birisi var. Onu hayatınıza davet edebilirsiniz. İsa sizin dostunuz olmak istiyor. Biz tabii ki böyle konuştuğumuz zaman tövbe haşa nasıl böyle bir şey konuşulabilir? İşte İsa nasıl sizin dostunuz olabilir? Zaten aradaki fark bu. Tanrı bizden uzak değil, bize yakın olmak isteyen, bizimle birlikte yürümek isteyen, bizim hayatımızı kolaylaştırmak isteyen, bize her zaman doğruları söyleyen, her şeyi paylaşan, hayatımızı değiştirecek olan, bizi tazeleyecek, yenileyecek, iyileştirecek olan Tanrı'dır. Ve Tanrı bizimle birlikte olmak için bu arzusunu kutsal kitapta birçok yerde ifade etmek istiyor. O bizim dostumuzdur. Ve o size dostlarım diyorum derken bu gerçeğin altını çiziyor. Belki de öyle bir dosta sahip değilsiniz. Lütfen okuyun, araştırın, sorun. İsa böyle kapınızı çalarak sizin hayatınıza girmek istiyor. Kapıyı açın ve onu yaşamınıza davet edin. Sonsuza dek o sizinle birlikte yürüyecek. Sevgili izleyicilerimiz, bu programda dostluk hakkında ve İsa'nın dostluğun en üstün örneği olduğu konusunda konuştuk ve size dostlarım dediğini konuştuk. Lütfen bu sözleri aklınızdan çıkarmayın ve İsa ile birlikte yürümeye devam edin. Tanrı sizleri bereketlesin, korusun, kutsasın. Esen kalın.